Merhaba. Tarih dersleri size de sıkıcı mı geliyor? Durun. Bugünkü konumuz hiç de öyle değil. Bugün adeta bir dedektif gibi kaybolmuş bir imparatorluğun sırlarını çözeceğiz ve bütün ipuçlarımız basit bir hikayenin içine gizlenmiş durumda. İşte bugünkü analizimizin merkezindeki soru da tam olarak bu. Bu hikaye aslında şifrelerle dolu bir tarih haritası gibi. Gelin şimdi bu haritayı hep birlikte okuyalım ve Avar İmparatorluğu'nun o gizemli dünyasına bir adım atalım hadi. O zaman hikayemizin ilk bölümüyle başlayalım. Ana karakterimiz ve onun o uzun, amaçsız gibi görünen yolculuğu. Aslında bu yolculuk bir imparatorluğun doğuşunun ta kendisi. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Bayan adında bir kadın Asya'nın steplerinden Avrupa'ya doğru yola çıkmış. Adeta avare avare geziniyor. İşte bakın, bulmacanın ilk parçaları tam da burada karşımıza çıkıyor. Kahramanımızın adı Bayan ve onun bu avare yolculuğu. Ve işte ilk şifreyi çözdük bile. Kahramanımızın adı olan Bayan, meğer Avar İmparatorluğu'nun kurucusu olan büyük lider Bayan Kaan'ın ta kendisiymiş. Peki avare avare gezmesi? O da bize ses benzerliğiyle doğrudan avarları fısıldıyor. Hikaye daha en başından kiminle ilgili olduğunu bize söylemiş. Aslında yolculuk devam ediyor ve bayanı, yani avarları, hikayenin bütün seyrini değiştirecek çok önemli bir durağa getiriyor. O zamanların en büyük şehri Konstantinopolis'e ve bayan bugünkü adıyla İstanbul'a varıyor. Çarşıda gezerken gözüne çok şık, canlı bir kemer takılıyor ve onu almaya karar veriyor. Ama durun, bu basit bir alışveriş isteği gibi görünse de aslında arkasında devasa bir tarihi olay yatıyor. Evet, tam da tahmin ettiğiniz gibi hikayedeki o masum kemer alma isteği aslında avarların tarihteki o büyük hamlesini, yani İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olmalarını simgeliyor. Çok zekice, değil mi? Hikaye burada daha da renkleniyor. Çarşıda bayanın yanına Sakar Sami adında biri yaklaşıyor. Sakar Sami, Sasani ses benzerliği dikkatinizi çekti mi? Evet, bu karakter Sasaniler için müthiş bir ipucu. Peki ya o canlı kemer? O da avarların bazı kaynaklarda geçen diğer adı olan Cancılar a bir gönderme. Bulmaca giderek daha da ilginçleşiyor. Sakar Sami, bayanı dükkandaki bir değil tam iki kemeri de alması için ikna ediyor. Bakın, bu iki sayısı çok önemli. Çünkü bu sayı birazdan çözeceğimiz bir sonraki tarihi şifreyi içinde saklıyor. İşte o, iki sayısının sırrı çözülüyor. Sakar Sami'nin yani Sasanilerin desteğiyle Bayan yani Avarlar İstanbul'u tam iki kez kuşatıyorlar. Ve tıpkı hikayede olduğu gibi tarihte de bu iki büyük girişim başarısızlıkla sonuçlanıyor. Hikayemize geri dönelim. Şimdi de dikkatimizi çarşıdaki diğer insanların merakını çeken bir nesneye, bayanın sırtındaki çantasına çevirelim. Bu çanta göründüğünden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bakın, bu detay çok ama çok önemli. Çarşıda dolaşan Slav ve Germen turistler, bayanın o askeri tarzdaki çantasına hayranlıkla bakıyorlar. Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Bu hayranlık, avarların Avrupa'daki komşuları üzerinde bırakacağı derin etkinin bir simgesi. Yani o çanta sadece bir çanta değil. Avarların askeri ve devlet yönetimi konusundaki ustalığının, kendilerinden sonra gelen birçok Slav ve Germen halkı için nasıl bir rol modeli olduğunun adeta bir sembolü. Onlar için bir nevi şablon oluşturmuşlar diyebiliriz. Peki, ama o herkesin hayran olduğu çantanın içinde ne vardı? Asıl bomba şimdi geliyor. Bu hikayedeki en büyük teknolojik devrimlerden birini ortaya çıkaracak. Ama durun, içindekine gelmeden önce yine zekice bir kelime oyunu var. Bayan o eşyayı nasıl aldığını anlatırken apar topar aldım diyor. Apar, avar, aparlar. Bu ifade avarların bir diğer adı olan aparlara yapılmış harika bir gönderme. Ve işte çantanın içindeki o büyük sır üzengi. Evet, bildiğimiz üzengi. Bu küçücük demir parçası aslında atlı savaş taktiklerini ve dolayısıyla savaş tarihini kökünden değiştiren bir icattı. Süvarilere at üzerinde müthiş bir denge ve güç sağlayan bu devrimsel teknolojiyi Avrupa ile tanıştıranlar da tabii ki avarlardı. Ve geldik hikayemizin zirve noktasına. Burada işler hem kişisel hem de siyasi olarak bambaşka bir boyut kazanıyor. Bu an aynı zamanda avar tarihinde de çok kritik bir dönüm noktası. Çarşıdaki Slav turistlerden biri bayana yaklaşıp evlenme teklif ediyor ve bayanın cevabı şu oluyor: "Daha önce hiç böyle hissetmemiştim.
Bu cümle avarların daha önce hiç tecrübe etmediği köklü bir değişimin habercisi adeta. Peki bu evlenme teklifi neyi simgeliyor? Aslında iki devasa şeyi. Birincisi, teklif sırasında bayanın boynuna takılan haç kolyesi. Bu avarların Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olmasını temsil ediyor. İkincisi ise bu evliliğin kendisi. Bu da onların zaman içinde yavaş yavaş Slavlaşma sürecine girmelerinin başlangıcı. Tam her şey yoluna girdi. Yeni bir dönem başladı derken, hikaye son ve en yıkıcı virajını alıyor. Sahneye hiç beklenmedik biri çıkıyor ve bütün dengeleri alt üst ediyor. Aniden ortaya çıkan Fransız bir kadın bu sözleri söylüyor. O benim sevgilim. Sadece bu cümleyle o anki bütün atmosfer paramparça oluyor ve sahneye yeni, çok güçlü bir rakibin çıktığını anlıyoruz. Ve bulmacanın son parçası da böylece yerine oturuyor. Sahneye çıkan bu Fransız kadın, avarları tarih sahnesinden silecek olan gücü, yani Frank Krallığını temsil ediyor. Onun gelişiyle birlikte bayanın hikayesi, yani avarların tarihi de yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor. Evet, hikayenin bütün şifrelerini çözdük. Şimdi gelin öğrendiğimiz her şeyi şöyle bir çizelgeye oturtalım. Bakın, bu basit hikaye bize avarların yükselişinden çöküşüne kadar bütün bir imparatorluk tarihini nasıl da net bir şekilde özetledi. İşte böyle basit bir hikayenin içine kocaman bir imparatorluk tarihini sığdırdık. Bu da bize neyi gösteriyor? En karmaşık konular bile doğru bir anlatımla, doğru bir hikayeyle ne kadar akılda kalıcı olabiliyor, değil mi? Kim bilir, belki de etrafımızdaki nice basit hikaye, anlatılmayı bekleyen destansı tarihler saklıyordur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.